Çoğumuz yorgunluktan, halsizlikten, beyin sisi ya da odaklanamama gibi durumlardan ya da kas gerginliğinden, kas ağrılarından, diş sıkma, boyun ağrıları, sırt ağrıları gibi problemlerden şikayetçiyiz. Peki bunlar neden oluyor ve bunu nasıl çözebiliriz? Bazı cevaplar videoda. Geçenlerde Instagram hesabımda 1 dakikalık bir gevşeme ve farkındalık ana dönme çalışması paylaşmıştım. Çok ilgi gördü ve bu çalışmayı yapan kişiler aşağıda yorumlara vücutlarının aslında ne kadar gergin olduğunu o anda fark ettiklerini ve buna hayret ettiklerini belirttiler. Ve çoğu kişi şunu sordu. Ya ben neden sürekli böyleyim? Ben de bunu bu şekilde ifade etmelerine şaşırdım. Çünkü bu kanalda daha önce bunun nedenleri ve çözümlerini anlatmıştık. Yeter ya! Yeter ya! Allah aşkına ya! Ne yapıyorsun ya? Çocuklar biz bunları anlattık. Bunları biz burada küpayla anlattık, kalemle anlattık. Bu masayla, aytenle anlattık. Dolmuşçuyla, davulcuyla, zurnacıyla anlattık. Yeter ya! İnsanın bilinç altını üstüne getirdiniz ya. Tabii işin şakası bu, denk gelememiş olabilirsiniz. Bilgileri pekiştirmekte fayda var. Bedenimiz neden bu tepkileri veriyor ve bununla ilgili neler yapabiliriz? Bu videoda tekrar bir değinelim. Konuya girmeden önce isterseniz biz de minik bir ana dönme ve farkındalık çalışması yapalım. Hadi şimdi şu an hemen şöyle bir bedenimize göz atalım. Mesela omuzlarınıza bakın. Omuzlarınız ne durumda? Onları germiş misiniz? Şöyle yukarıya doğru mu çekikler? Yoksa rahatlar mı? Fark edin ve şöyle bir gevşetin. Ardından şöyle bir çenenize bakın. Çeneniz ne durumda? Diliniz, dişleriniz gergin mi? Onları sıkıyor musunuz? Yoksa gevşemiş ve rahat durumdalar mı? Onları gevşetin. Hemen kaşlarınıza ve şöyle göz kaslarınıza bir bakın. Kaşlarınız çatık durumda mı? Mesela farkında olmadan çoğu zaman kaşlarımız çatık olarak günü geçiriyoruz. Eğer bu şekildeyse hemen onları gevşetin. Boynunuz, sırtınız, kollarınız, kalça kaslarınız ne durumda? Şöyle bir göz atın. Nefesinize bakın. Nefesinizi tutuyor musunuz? Yoksa rahat bir şekilde nefes alıp vermeye devam mı ediyorsunuz? Fark edin. Eğer nefesinizi tuttuğunuzu fark ettiyseniz onu şöyle rahatça bir verin. Derin bir nefes alın ve verin ve nefesinizi verirken süreyi uzatabildiğiniz kadar uzatın. Bundan sonraki süreçte kendinizi gün içinde sık sık kontrol edin. Anlık olarak şimdiye ve buradaya dönme çalışması yapın. Yani şöyle bir bakın. Vücudunuz ne durumda? Kaslarınız ne durumda? Omuzlarınız yukarı mı kalkmış? Nefesinizi tutuyor musunuz? Kendinizi, dilinizi, dişlerinizi sıkıyor musunuz? Yoksa daha rahat bir halde mi bedeniniz? Fark edin. Çoğumuz gün içerisinde farkında olmadan tıpkı az önce bahsettiğim gibi kasılmış durumdayız. Yani kaslarımız gergin, omuzlarımız yukarıda, nefesimiz tutulmuş vaziyette dolaşıyoruz ve bunun farkında bile değiliz. Bunu o kadar uzun süre yapıyoruz ki bir süre sonra bu artık normalimiz haline geliyor. Ve bunun sonucunda ne yaşıyoruz? Duruş bozuklukları, kas ağrıları, gerginlik, gevşeyememe, nefesi tutma, diş ve çene ile ilgili bir takım problemler, dişlerde aşınma mesela sürekli sıkmaktan kaynaklı. Çene kasının sürekli gergin olmasından kaynaklı yine bir takım ağrılar, başka problemler. Uzun vadede dikkat ve odaklanma problemleri yaşıyoruz. Peki bunu neden yapıyoruz? Neden gün içerisinde birdenbire kendimizi gerilmiş halde buluyoruz? Neden sürekli kendimizi kasıyoruz? Sevgili dostlar, kronik strese maruz kalmak ve travmalar kaslarımızın kasılması ve gevşemesinden de sorumlu olan ya da kalbimizin atışı, nefes alıp vermemizden de sorumlu olan sinir sistemimizi derinden etkiler. Ve bir süre sonra bu stres durumu, kronik strese maruz kalmak ya da travmalar yaşamak sinir sistemimizi düzensizleştirir. Peki bu ne demek? Sağlıklı çalışan bir sinir sistemi kasılma ve gevşeme durumları arasında gidip gelir. Yani yeri geldiğinde, herhangi bir tehdit algılandığında vücudunuzun savaş kaç ya da don kapan gibi bir moda girmesini sağlayıp bununla ilgili fizyolojik değişimleri yapar. Stres faktörü ortadan kalktığında ise sizin vücudunuzun gevşemesini sağlayarak bununla ilgili fizyolojik sistemleri devreye sokar. Yani stres faktörü ortadan kalktığında sağlıklı bir insanın sinir sistemi dinlenme ve sindirme moduna, yani gevşeme moduna girer. Ancak eğer biz sürekli kronik strese maruz kalıyorsak ne yazık ki sinir sistemimiz bu modlardan birinde takılı kalıyor
ve ne yazık ki rahat rahat gevşeyemiyoruz. Savaş kaç modu herhangi bir tehdit, stres algıladığımızda vücudumuzun içine girdiği bir moddu hatırlarsanız. Bu moda girdiğimizde kalp atışımız hızlanıyordu, kaslarımız gerginleşiyordu, vücutta enerji çeken bir takım öncelikli olmayan uygulamalar kapatılıyordu. Örneğin sindirim gibi, bağışıklık gibi. Vücudumuz sürekli bir tetik halinde olur savaş kaç modunda ve sürekli etrafta tehdit algılamaya çalışırız. Bu yüzden de daha fazla alınganlaşırız. Odağımız sadece stres yaratan faktöre odaklanmıştır ve gerisini net bir şekilde algılayamayız. Bu da tabii uzun vadede dikkat ve algılama problemlerine yol açıyor. Donma modu, kapanma modu ise yine çok uzun süre kronik strese maruz kaldığımızda ya da sinir sistemimizin baş edemeyeceği kadar büyük bir stres faktörüyle karşı karşıya kaldığımızda içine girdiğimiz bir moddu hatırlarsanız. Donma modundayken vücudumuz yine gergin haldedir ancak hareketsizleşiriz, hareket edemeyiz. Kapanma modunda ise sinir sistemimiz yavaş yavaş adeta sistemleri kapatmaya başlar. Yani mesela nefesimizi tutmaya başlarız. Kalp atışımız yavaşlar, hareketlerimiz yavaşlar, enerjimiz düşer. Hissizleşiriz, içimize çekiliriz ve adeta kapanırız bu moddayken. Sinir sistemimizin dinlen ve sindir modu ise kendimizi güvende hissettiğimizde, stres faktörü ortadan kalktığında, rahat olduğumuzda girdiğimiz bir moddur. Neden buna dinlen ve sindir modu diyorlar? Çünkü bu moddayken artık o kaslarımız, hani bir önceki modda tamamen gerilen kaslarımız yavaş yavaş gevşemeye başlar. Daha önce enerji tasarrufu için kapatılan sistemler, mesela sindirim gibi açılmaya başlar. Vücudumuz sindirmeye başlar yediklerini bu moddayken rahat rahat. Tüm vücut sistemleri normale döner. Kalp atışımız normale döner. Sindirim, bağışıklık dengededir ve düzgün bir şekilde çalışır. İşte sağlıklı çalışan bir sinir sisteminde vücudumuz bu modlar arasında gidip geliyor. Yani sağlıklı çalışan bir sinir sistemi esnektir. Duruma göre, yerine göre gerekli moda girer, ardından gevşer. Girer, ardından gevşer. Fakat kronik stres, travmalar gibi pek çok faktör sinir sistemimizin bu esnekliğini bozar. Katılaşır sinir sistemi. Yani bu modlardan herhangi birinde takılıp kalabilir ve sonra dinlen sindir moduna tam anlamıyla geçemez. Örneğin donma ya da kapanma modunda takılı kaldıysak hareketsizleşiriz. Özellikle kapanma modunda hissizleşiriz, uyuşuklaşırız, aşırı halsizlik ve yorgunluk vardır. İçimizden hiçbir şey yapmak gelmez. Zaten yapmaya çalışsak da yapacak enerjimiz yoktur. Düşük enerji vardır. Yabancılaşırız hem kendimize hem dış dünyaya, sosyalleşmekten kaçınırız. İçimize kapanmak isteriz, çekilmek isteriz. Savaş kaç modunda takılı kaldıysak sürekli bir gerginlik hali, sürekli bir huzursuzluk, kaygı, yerinde duramama, aşırı düşünme, sürekli tetikte olma, mesela kolayca irkilme, en ufak bir seste aşırı bir tepki verebilirsiniz. Aynı şekilde kaslarınız sürekli gergindir, yani diş sıkma, çene sıkma gibi problemler görülebilir. Yine dikkat ve odaklanma sorunları yaşarız. Çünkü neydi? Savaş kaç modunda sadece tehdit yaratan unsura odaklanıyorduk. Diğer unsurları göremiyorduk. Dolayısıyla yine odaklanma, işte kafa karışıklığı, beyin sisi gibi durumlar bu modda takılı kaldığımızda görülebiliyor. Peki bunun çözümü ne? Kardeşim biz biliyoruz bunları zaten, yaşıyoruz diyorsanız bunun çözümü sinir sistemimizi tekrar esnek bir hale getirecek zihinsel ve bedensel teknikleri uygulamaktır. Ve bunu düzenli bir biçimde yapmaktır. Adeta kas geliştirmek gibi düşünün. Bir kası geliştirebilmek için nasıl düzenli tekrar ve idman gerekiyorsa sinir sistemimizi esnekleştirebilmek için de, yani sinir sistemi kasımızı bir anlamda güçlendirebilmek için de yine düzenli bir şekilde çeşitli zihinsel ve bedensel teknikleri uygulamak gerekiyor ki o denge halini yakalayabilelim. Bu tekniklerin çoğuna bu kanalda yer verdik. Kanalda oynatma listeleri bölümünde, özellikle bedensel teknikler bölümünde bedensel teknikleri, zihinsel teknikleri de diğer oynatma listelerinde bulabilirsiniz. Nedir bunlar? Çok kısaca bahsetmek gerekirse, nefes çalışmaları, mindfulness çalışmaları, yoga, tai chi, qigong gibi bedensel farkındalığı ve esnekliği geliştirecek çalışmalar muhteşemdir sinir sistemini dengeleyebilmek için. Bu teknikleri anlattığım videolara ulaşabileceğiniz linki aşağıda yorumlara bırakıyorum. Merak edenler bu videodan sonra oraya geçebilirler.